Selamın aleyküm Allah dostları, Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kendisine bahşedilen yetenek sayesinde hayatı değişen çobanın hikayesini anlatmak isterim. Şimdi kulaklığınızı takıp arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp bu hikayenin keyfini çıkarın, iyi dinlemeler. Bir zamanlar köyün birinde iyi kalpli bir çoban olan Ayhan, karısı Merve ile birlikte yaşardı. Merve, tombul yapılı ve biraz sert dilli bir kadındı. İkisi de mütevazı bir kulübede, sakin ve güzel bir kırsal kasabada sade bir hayat sürerdi. Bir gün, Ayhan sürüsünü meraya götürürken, ormanın içinden yoğun dumanlar yükseldiğini fark etti. Merak ve endişe içinde sürüyü bırakıp, hızla dumanın kaynağına doğru koştu. Yaklaştığında kuru otların alev aldığı, ormanın bir köşesinde alevlerin halka gibi döndüğü bir yangınla karşılaştı. Ancak onu asıl etkileyen şey, alevlerin ortasında kalan küçük bir yılanın çaresizce kıvrılıp durmasıydı. Ayhan'ın içi burkuldu. Elindeki uzun değneği uzattı. Yılan hemen ona sarıldı. Çubuğun ucuna tırmanarak Ayhan'ın koluna ulaştı ve oradan da boynuna atladı. Ayhan irkildi. "Ben seni ölümden kurtardım. Sen de şimdi beni boğmak istiyorsun" derken, yılan birden insan gibi konuşmaya başladı. Sakin bir sesle, "Korkma ey iyi yürekli çoban, sana zarar vermeyeceğim. Aksine, seni ödüllendirmek istiyorum" dedi. Ayhan şaşkına dönmüştü. Sen insan gibi mi konuşuyorsun? Bu nasıl mümkün olabilir?" diye sordu. Yılan cevap verdi. "Ben yılanlar kralının oğluyum. Soyumuzdan gelenler, güven duyduğu insanlarla konuşabilir. Sen, beni kurtararak ne kadar iyi bir kalbe sahip olduğunu gösterdin. Bu yüzden sana eşsiz bir hediye vereceğim. Artık hayvanların dilini anlayabileceksin. Ama dikkat et. Sakın kimseye bu yeteneğinden ya da nasıl elde ettiğinden söz etme. Yoksa bu güç seni yok eder." Sonra yılan, Ayhan'ın boynuna dişlerini geçirdi. Saniyeler sonra dişlerini geri çekti ve otların arasında hızla kayboldu. Ayhan sürüsünün yanına döndü ama bedeninde garip bir halsizlik hissetmeye başlamıştı. Sürüsünü toparlayıp kulübeye döndüğünde, Merve onu endişeyle karşıladı. Çünkü normalden erken dönmüştü ve yüzü solgundu. Ayhan, bir yılan tarafından ısırıldığını ve vücudunda ateşin yayıldığını anlattı. Merve ona soğuk ıslak bez getirdi ve alnına koydu. Ayhan kısa sürede derin bir uykuya daldı. Ertesi sabah, Ayhan şaşırtıcı biçimde zinde ve sağlıklı şekilde uyandı. Üstelik yılanın ısırığı bile yok olmuş gibiydi. Ayhan boynundaki izlere bakıp başını iki yana salladı. Sonra her zamanki gibi işine koyuldu. Öğle saatlerinde ise bir ağacın gölgesine uzanıp biraz dinlenmek istedi. Dünkü yaşadıklarını düşünürken kendi kendine gülerek, "Nasıl da safmışım. Bir yılanın konuştuğuna inanmak. Bu kesinlikle ateşin ve uykusuzluğun getirdiği hayallerdi" dedi. Ancak o sırada, başının üstünden gelen bir konuşma sesi duydu. Başını kaldırıp ağaca baktığında, dallardan birinde duran iki karga gördü. Ama asıl şaşırtıcı olan, onların konuşmalarını net bir şekilde anlayabilmesiydi. Birinci karga, "Şuna bak, şu çobanın haberi bile yok. Tam altındaki yerde, insanları birbirine düşürecek kadar değerli bir hazine gömülü" dedi. Diğeri ise, "Gerçekten de ahmakmış" diye karşılık verdi. Ayhan yerinden fırladı. "Bu tekrar ediyor. Bu sefer hayal değil" diye bağırdı. Gerçekten olup olmadığını anlamanın tek bir yolu vardı. Hemen koşup bir kazma getirdi ve az önce uzandığı ağacın altını kazmaya başladı.
Çok geçmeden kazması bir kutuya çarptı. İçinde altın sikkeler, mücevherler ve değerli taşlarla dolu küçük bir tahta sandık buldu. Kutuyu açınca mutlulukla haykırdı. "Demek sandığınız kadar ahmak değilmişim, kargalar." Ardından hem şaşkınlık hem de coşkuyla karışık bir kahkaha attı. Kargalar ise onun konuşmalarını anlayabilmesine hayret ederek gözden kayboldular. Ayhan, hazine dolu sandığı sırtlayarak evine döndü. Karısı Merve'ye, koyun otlatırken tesadüfen bulduğunu söyledi ama kargaların söylediklerinden ya da hayvanların dilini anlayabildiğinden hiç bahsetmedi. Merve çok sevindi. Hayalini kurduğu zenginlik sanki nihayet gelmişti. Kısa sürede çiftin hayatı değişmeye başladı. Ayhan küçük bir çiftlik satın aldı. İnekler, tavuklar, atlar aldı. Merve ise kendini lüks elbiselere, mücevherlere ve gösterişli eşyalara boğdu. Bir gün, Ayhan yeni evine dönerken, yol üzerinde bir yarış atı terbiyecisinin huysuz bir tayı zapt etmeye çalıştığını gördü. Etraftaki herkes atın neden bu kadar öfkelendiğini anlamakta güçlük çekiyordu. Ayhan, kalabalığa yaklaşarak kendinden emin bir şekilde, "Sol ön toynağında bir diken saplanmış." dedi. At terbiyecisi küçümseyici bir ifadeyle cevap verdi. "Toynak gayet sağlam. Üstelik demir nal var. Diken nasıl içeri sızsın? Hem sen de kimsin ki böyle boş tahminlerde bulunuyorsun?" Ayhan sakin bir sesle, "Diken, nalın altına sıkışmış, nal çakılmadan önce batmış oraya." dedi. Adam alaycı bir kahkahayla, "Bunu da nereden biliyorsun peki?" diye sordu. Ayhan suskunlaştı. Gerçeği açıklayamazdı çünkü bunu doğrudan atın kendisinden öğrenmişti. Sonunda, "Yürüyüş şeklinden anladım." diyerek geçiştirdi. Bu söz üzerine terbiyeci sinirlenip, "Beni işimi bilmemekle mi suçluyorsun?" diye bağırdı. Ayhan ise yalvarırcasına, "Ne olur, iyi kalpli beyim, sadece dediğimi yap. Bu zavallı atın daha fazla acı çekmesine izin verme." dedi. Tam o sırada atın sahibi ortaya çıktı. Olanları görmüş ve duymuştu. Bir karar vererek, terbiyecisine, "Nalını çıkar ve bakalım bu yabancının söyledikleri doğru muymuş." dedi. Terbiyeci, gönülsüzce de olsa emre uydu. Ve nalı söker sökmez, gerçekten de bir dikenin atın toynağına saplanmış olduğu ortaya çıktı. Herkesin gözü önünde Ayhan'ın söyledikleri doğrulandı. Atın sahibi, öfkeyle terbiyecisine dönerek, "Seninle sonra görüşeceğiz. Bu kadar dikkatsizlik kabul edilemez." dedi. Ardından Ayhan'a dönüp hayranlıkla, "Siz gerçekten hepimizi şaşırttınız. Bu acıyı bu kadar net nasıl bildiniz? Yoksa at mı söyledi?" diyerek gülümsedi. Ayhan bu söz karşısında irkildi. Çünkü adam, farkında olmadan tam isabetli bir tahminde bulunmuştu. Ancak Ayhan, yılanın kendisine verdiği uyarıyı hala çok iyi hatırlıyordu. Sırrını birine açıklarsa başına felaket gelecekti. Bu yüzden sadece, "Ben Allah'ın bana verdiği bir sezgiyle hareket ediyorum." demekle yetindi ve sessizce oradan ayrıldı. Yoluna devam ederken komşusu Bekir Bey'in koyunlarını ağla sokmaya çalıştığını ama hayvanların direndiğini gördü. Koyunlar sağa sola koşuşturuyor, yüksek sesle bağırıyorlardı. Ayhan onların ne dediğini net bir şekilde duydu. "Tehlike barınakta. Tehlike barınakta." Koyunların bu uyarısını fark eden Ayhan, yardım teklif etti. Bekir şaşkın ama memnun bir şekilde kabul etti. Ayhan hemen bir tırmık aldı. Ağala girdi ve saman yığınlarını karıştırmaya başladı. Bekir ise bu hareketleri şaşkınlıkla izliyordu. Derken,
Samanların içinden gizlenmiş bir yılan fırlayıp Ayhan'a saldırmaya çalıştı. Ama Ayhan hızlı davranarak yılanı bir hamlede kuyruğundan yakaladı. Yılanın yakalanmasından sonra, koyunlar hiç direnmeden ağala girdi. O esnada Ayhan, yılana buradan hemen git diyerek, ağal dışında çalıların arasına bıraktı. Daha sonra geri döndü. Bekir gülerek, Ayhan, sende olağanüstü bir his var, değil mi? Yılanın orada olduğunu nereden bildin? Dedi. Ayhan ise sadece gülümsedi ve dediğin gibi Bekir diyerek konuyu kapattı. Bir başka gün, ülkenin hükümdarının oğlu olan şehzade, avlanmak için beraberindeki kalabalık mahiyetiyle birlikte köyden geçti. Akşam yaklaşınca, köyün kenarında görkemli padişah çadırları kuruldu. Köylüler töreni izlemek için toplanmıştı. Ayhan da kalabalığın arasındaydı. Ancak onun dikkatini çeken şey törenin ihtişamı değil, yakındaki bir ağacın tepesinde öten bir baykuştu. Baykuş, yüksek sesle çığlık atarak diğer hayvanlara, büyük bir tehlikenin yaklaştığını söylüyor ve buradan hızla uzaklaşmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyordu. Bu tehlikenin, köyü tamamen yakıp kül edecek kadar büyük bir yangın olduğunu söylüyordu. Ayhan, hiç düşünmeden baykuşa doğru koşmaya başladı. "Ey bilge baykuş, bekle beni" diye sesleniyordu. Baykuş, ağacın dalında durdu ve Ayhan'a şaşkınlıkla baktı. "Ayhan, ne olacak? Neden az önce o uyarıyı yaptın?" diye sordu. Baykuş önce tereddüt etti. Sonra Ayhan'ı sınamak istedi. "Hemen yanındaki ağacın meyvesi nedir? Söyle bakalım," dedi. Ayhan ağaca baktı ve "Palamut, bu bir meşe ağacı," dedi. Baykuş bu cevaptan onun gerçekten hayvanlarla konuşabildiğini anladı ve güvenle, "Demek gerçekten anlayabiliyorsun. O zaman iyi niyetli biri olduğuna inanıyorum. Sana ne duyduysam anlatacağım," dedi. Ayhan, baykuşun söylediklerini dinledikçe yüzüne şaşkınlık ve endişe yayıldı. "Bu felaketi durdurmam lazım. Hem de hemen vakit geçmeden," diye mırıldandı. Hızla, padişah çadırlarının kurulu olduğu alana koştu. O sırada, köyün ağası, şehzadeye ziyafet vermekteydi. Ayhan içeri girmeye çalıştı ama muhafızlar yolunu kesti. "Ne olur, çok önemli bir konu bu," diye seslendi. Ama kimse onu ciddiye almadı. O sırada uzaktan, ağanın şehzadeye bir bardak meyve suyu uzattığını gördü. "Efendim, bu bizim köyün mahsulüdür. Umarım beğenirsiniz," diyordu ağa. Ayhan, bardağın şehzadeye ulaşmasından ve felaketin gerçekleşmesinden korktu. Ne yapıp edip o anı engellemeliydi. Hemen kesesinden bir avuç altın çıkardı ve kalabalığın önüne savurdu. Halk altınlara hücum etti, kalabalık karıştı. Muhafızlar düzeni sağlamak için halkın arasına yöneldi. Tam o anda Ayhan, dikkat çekmeden aralarından sıyrıldı ve tüm hızıyla şehzadenin olduğu yere doğru koşmaya başladı. "Hayır, sakın içmeyin sultanım," diye bağırdı. Muhafızlar hemen peşine düştü. İçlerinden biri, Ayhan'ı durdurmak için ok fırlattı. Ok, Ayhan'ın bacağına saplandı ama o durmadı. Acıya rağmen koşmaya devam etti. Son anda şehzade, Ayhan'ı fark etti. Bardağı dudaklarına götürmek üzereydi ama Ayhan'ın çığlığı ve yaralı hali onu duraklattı. Şaşkınlıkla yerinden kalktı ve "Bu adam da kim? Neden bu kadar ısrar ediyor?" diyerek Ayhan'ın derhal huzuruna getirilmesini emretti. Ayhan, şehzadenin karşısına çıktığında neredeyse yorgunluktan yıkılmak üzereydi. Yüzü ter, toz ve kan lekeleriyle kaplıydı. Şehzade ona baktı ve sordu. "Hayatını riske atarak bana ulaşmaya çalıştın.
Neden? Ne istiyorsun? Ayhan titrek bir sesle cevap verdi. Elinizdeki kadeh, ölümcül bir zehir içeriyor. Şehzade şaşkınlıkla ona baktı. Sonra durumu doğrulamak istedi. Kadehteki meyve suyunu yakındaki bir bitkinin üzerine döktü. Sadece birkaç saniye içinde bitki soldu ve kurudu. Şehzade hızla arkasını döndü. Gözleri köyün ağasına dikilmişti. Tam o sırada muhafızların başı kılıcını çekip ileriye atıldı. Ağanın başını uçurmaya niyetliydi. Ağa korkudan dizlerinin üzerine çöktü. Ancak Ayhan gücünün son damlasıyla bağırdı. "Hayır sultanım, durun." Şehzade elini kaldırarak komutana durmasını işaret etti. Muhafız başı ısrarla, "Efendim izin verin boynunu vurayım. Bu hain neredeyse hayatınıza son verecekti" dese de şehzade sert bir tonla, "Hayır" dedim. "Önce gerçeği öğrenelim." diyerek müdahale etti. Ayhan zor nefes alarak konuşmaya başladı. "Ağa suçsuz, kandırıldı. Zehir onun haberi olmadan içeceğe karıştırıldı. Amaç, sizi öldürüp padişahımızın öfkesini köyün üzerine çekmek, böylece tüm köyü yok ettirmekti." Şehzade öfkeyle bağırdı. "Bunu yapmaya kim cüret edebilir? Kim böyle bir ihaneti planlar?" Ayhan, titreyen parmağıyla doğrudan muhafız başını işaret etti. "İşte, yapan o sizin baş muhafızınız." Bu suçlama karşısında muhafız başı alaycı bir şekilde güldü. "Bu köylü deli saçması konuşuyor. Ben mi? Ben sizin sadık hizmetkarınızım." Şehzade, muhafız başına ve ardından Ayhan'a baktı. Sorgulayıcı bir ifadeyle, "Eğer gerçekten suç ortağı olsaydı, seni kurtarmak için hayatını tehlikeye atar mıydı? Ne dersin cesur köylü?" dedi. Sonra düşüncesini toparlayıp, doğrudan Ayhan'a yönelerek, "Peki, bu iddianı kanıtlayacak bir delilin var mı?" diye sordu. Ayhan tereddüt etmeden, "Evet şehzadem, iç cebinde zehir şişesini bulabilirsiniz" diye cevapladı. Bu sözler üzerine baş muhafızın rengi soldu. Alnı terlemeye başladı ve yalvaran bir sesle, "Ne olur, şehzadem, bu saçmalıklara inanmayın" diye seslendi. Ama şehzade kararını vermişti. Hemen muhafızlara dönüp, "Onu tutuklayın" emrini verdi. Muhafızlar derhal emre uydu. Şehzade, baş muhafızın cebine uzanıp küçük bir şişe çıkardı. İçinde koyu renkli bir sıvı vardı. Şehzade, onu suçlayıcı bir bakışla süzüp, "Demek bu yüzden bu masum köy ağasını öldürmekte bu kadar ısrarcıydın. Suçunu örtmek için" dedi. "Ardından götürün onu, cezası sarayda görülecek" diye ekledi. Olaydan sonra şehzade özel hekimini çağırttı. Ayhan'ın yarasını tedavi etmesi için bizzat ilgilendi. Ayhan tam anlamıyla iyileştiğinde şehzade onunla konuşmak istedi. "Tüm bu detayları nasıl fark ettiğini öğrenmek istiyorum" dedi. Ayhan ise sakin bir ifadeyle, "Sultanım, sizden bir ödül talep etmedim. Ama ne olur, sırrımı sormayın" dedi. Şehzade gülümseyerek, "Pekala, isteğin kabul edildi. Ama kim bilir, gün gelir padişah olurum. Bu köye tekrar uğrarım. Belki o zaman bana sırrını anlatırsın" dedi. Ayrılmadan önce, şehzade büyük bir onurla Ayhan'ı köyün yeni ağası ilan etti. Önceki ağa, yaşadığı dehşet sonrası gönüllü olarak görevinden çekilmişti. Günlerden bir gün, Ayhan artık köyün ağası olarak, süslü at arabasıyla sokaklarda geziyordu. O anda, bir kulübenin penceresine üşüşmüş ve yüksek sesle öten serçelerin seslerini duydu. Tam o sırada, kulübenin bahçesinden bir kadın dışarı çıktı. Sinirli bir şekilde,
"Defolun buradan, sizi gürültücü kuşlar!" diye bağırdı. Kadın, "Bebeğim daha yeni uyudu. Sizse pencerenin önünde cıvıldayıp duruyorsunuz," diyerek serçelere bağırdı. Ardından ayakkabısını kaptığı gibi kuşlara fırlattı ve serçeler hemen oradan uçup uzaklaştı. Tam o sırada Ayhan, arabacısına seslendi. "Dur," dedi ve çevik bir hareketle arabadan atlayıp kulübenin bahçesine doğru sıçradı. Bahçe duvarına atlayarak içeri girdiğinde, kadın şaşkınlıkla bağırdı. "Beyim, ne yapıyorsunuz böyle? Aklınızı mı yitirdiniz?" Fakat Ayhan cevap vermedi. Sadece kulübeye doğru hızla koşarken, "Çocuğunuz tehlikede," diye tekrarlıyordu. Kadın hemen arka bahçede çalışan eşine seslendi. "Çabuk ol kocacığım. Çocuğumuza zarar verecek." Adam korkuyla içeri koştu. Bebeğin bulunduğu odaya vardığında, Ayhan'ın beşiğin başında sessizce durduğunu ve parmağını dudaklarına götürerek "Sus, sakın konuşma" dercesine işaret ettiğini gördü. Adam dona kaldı. Çünkü Ayhan'ın dikkatle baktığı yerde, uykuda olan bebeğin üzerinde yavaşça ilerleyen siyah bir akrep vardı. Baba müdahale etmek istedi ama Ayhan onu nazikçe durdurdu. "Bırakın, ben halledeyim." Ayhan yavaşça asasını uzattı. Akrep bacaklarıyla dikkatlice değnek üzerinde ilerlemeye başladı. Gerilim doruktaydı. Tam o anda, annesi de koşarak içeri girdi ama baba onu durdurdu. Ağzını eliyle kapatarak sessiz kalması için işaret etti. Nefeslerin tutulduğu birkaç saniyeden sonra, akrep tamamen değneğe tırmandı. Ayhan değneği hızla kaldırıp yere savurdu ve ardından ayağıyla akrebin üzerine basarak onu öldürdü. Anne baba derin bir nefes aldı. Sevinçle ve büyük bir minnetle Ayhan'a sarıldılar. Yaşadıkları korku yerini şükrana bıraktı. Hatalı düşündüklerini fark edip ondan içtenlikle özür dilediler. Ayhan kulübeden çıktıktan sonra pencerenin önüne dönüp sessizce ötüşen serçelere baktı. Onların yeniden huzurla döndüğünü görünce tebessüm etti ve yoluna memnuniyetle devam etti. Aylar ve yıllar geçti. Bir gün, Ayhan karısı Merve ile birlikte çiftliklerinde ata binmiş gezintiye çıkmıştı. Ayhan'ın atı canlı ve kıvrak adımlarla ilerliyordu. Oysa Merve'nin atı yavaş ve ağır yürüyordu. Ayhan'ın atı şakayla, "Ne oldu sana? Bu yavaşlık yaşlılıktan mı?" diye takıldı. Merve'nin atı karşılık verdi. "Hayır, ben yaşlı değilim. Ama sen sırtında ceylan taşıyorsun. Bense koca bir inek." Bu sözleri duyunca Ayhan kahkahalarla gülmeye başladı. O kadar güldü ki atından düşüp yere yuvarlandı. Merve şaşkınlıkla ona baktı ve "Neye bu kadar gülüyorsun?" diye sordu. Ayhan gözünden yaşları silerek, "Hiçbir şey, inan bana," dedi. Ama Merve ikna olmadı. Atından indi. Ciddi bir ifadeyle tekrar sordu. Ayhan ise, "Gerçekten söyleyemem. Ne sana ne de bir başkasına. Söylersem hemen öleceğim," diyerek yanıtladı. Ve ona bu sırrı kurcalamaması, Allah'a şükretmesi gerektiğini söyledi. Ama Merve dinlemedi. Bağırıp çağırdı, ağladı, ayaklarını yere vurdu. Sorularıyla Ayhan'ı iyice yordu. Sonunda Ayhan, dayanamayarak sırrını anlatmayı kabul etti. Ancak bir şartla. Önce kendi mezarlığını kazması için ona biraz zaman verecekti. Ayhan kazmasını aldı ve çiftliğin ortasında kendi mezarlığını kazmaya başladı. Merve ise onu donuk gözlerle izliyordu. Ne haline acıdı, ne de isteğinden vazgeçti. Ayhan mezarı bitirdiğinde içine uzandı ve "Artık ölmeye hazırım. Bu sırrı sana anlatacağım çünkü onu daha fazla saklayacak gücüm kalmadı," dedi.
Merve ise alaycı bir ses tonuyla bu tiyatro ile fikrimi değiştireceğini sanma, kararım kesin vazgeçmeyeceğim, dedi. Tam Ayhan sırrını açıklamak üzere ağzını açtığı anda, yakınlarından bir horoz ve bir tavuk geçti. Horoz yem toplamakla meşguldü. Tavuk ise Ayhan'a merhamet dolu gözlerle bakıyordu. Ardından horoza dönüp, "Hiç utanmıyor musun? Sahibimiz Ayhan ölecek neredeyse. Sen hala yem mi topluyorsun?" dedi. Horoz başını bile kaldırmadan cevap verdi. "Kimden bahsediyorsun? Orada yatan korkaktan başka biri değil. Eğer gerçekten erkek olsaydı, kendisine sır emanet edilmiş biri olarak, bir kadının baskısıyla mezara girmeyi göze almazdı. Oysaki bu adam, sırrını açığa vurursa öleceğine yemin etti. Ve eğer bir kadın onun kendini feda etme ihtimali olan böyle bir konuda bile ona güvenmiyorsa, ne zaman güvenecek?" Ayhan bu sözleri duyunca gözleri öfkeyle parladı. Mezarından fırladı. Merve'ye öyle bir bakış attı ki, kadın korkudan dona kaldı. Ardından asasını kaptı ve ona doğru yürüdü. Merve korku içinde kaçarken bağırıyordu. "Affet beni. Lütfen affet. Bir daha asla yapmayacağım. Söz veriyorum." İşte o günden sonra Merve bir daha asla Ayhan'a sırrını sormaya cesaret edemedi. Hatta onun öfkesini doğuracak hiçbir konuda soru bile sormadı. Ayhan ise geri kalan günlerini köy halkı tarafından sevilen ve sayılan bir ağa olarak geçirdi. Kendisine verilen o eşsiz yeteneği adalet dağıtmak ve iyilik yapmak için kullandı. Ve böylece hikayemiz burada sona eriyor. Umarım bu masal hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İnşallah bir sonraki hikayede yeniden buluşuruz.